Hocam hoş geldiniz tekrar. Hocam yine estetik trendlerini konuştuk zaten geçenki bölümümüzde. Yine devam edelim konuşmaya. Şimdi Nişantaşı'ndayız zaten. Yüz hattını en çok etkileyen faktör sizce hangisi? Bir kadın erkekte tabii değişiyor bu ama size göre... Yüz hattını en çok değiştiren dolgu mu? Yani, Dolgu. Yani bence kadınlarda yüz hattını en çok değiştiren dolgu uygulamaları malar bölgeye, yani orta yüze bu bölgeye yapılan dolgular. Çünkü hem lift etkisi oluşturuyor, nazolabiyali açıyor, marionetleri toparlıyor ve yine kadında en fazla yüz hatlarını değiştiren çene dolgusu. Eğer çene gerideyse çene ve orta yüz dolgusu direkt ben buradayım diyor, yani yüzü direkt toparlayıp bir genç görüntü, yani bir 5 yıl geriye atıyor diyebilirim. Erkeklerde de yine çene dolgusu ve jawline yüz hatlarını en fazla değiştiren dolgulardan diyebiliriz ama jawline'ı ben daha çok erkeklere yakıştırıyorum. Kadında biraz daha bence maskülen ve sert duruyor yani. Ama erkeklerde sanki daha şık duruyor gibi. Tabii bu benim kendi düşüncem. Sen ne düşünüyorsun? Yani jawline erkeklere daha çok yakışıyor. Tabii o estetik trendleri yıldan yıla göre de değişiyor aslında baktığımızda. Çünkü daha öncesinde kadınlarda da böyle maskülen bir yüz ifadesi çok ön plana çıkmıştı bir dönem. Sonra o kayboldu. Şimdi artık dudaklar daha dolgun. Bu çene hattı daha oval bir hat istiyor kadınlarda. Yani tamamen dönemsel olarak değişiyor da diyebiliriz ama bence jawline erkeğe çok yakışıyor. Erkek yüz hattı jawline için uygun. Kadınlarda da en çok yakıştırdığım dolgu dudak dolgusu benim. Oranında yapılması lazım. Bu ikisi aslında benim için de bunlar geçerli. Evet, yani dediğim gibi bir de son yıllarda kullanılan dolgulardan mesela biyodinamik dolgular, içerisinde çeşitli amino asitlerin olduğu, hastalara yaptıktan sonra bir süre sonra geldiklerinde hani ciltlerinde de bir değişim fark ediyoruz ya da hidroksiapatit, kalsiyum hidroksiapatitli dolgular. Bunlar da yine az volüm verip zamanla kolajen sentezini artıran dolgular. Bunlar da yapıldığı zaman dediğim gibi yüz hatlarını değiştiren dolgu uygulamaları diyebiliriz. En çok aslında bu kadınlarda dediğimiz gibi dudak dolgusu. Burun dolgusuna da girelim hocam bu arada. Burun dolgusu için ne düşünüyorsunuz? Kadınlarda yeni yüz hattında önemli bir figür bence. Yani burun dolgusu aslında yani herkese uygun değil. Yani uygun danışan seçimi çok önemli. Çünkü yani birçok kişi burun dolgusu yaptırdıktan sonra tatmin olmayıp işte ameliyat olmayı düşünüyor. Onun için bu ayrımı iyi yapmak lazım. Hani ameliyatlık hastayı ameliyata yönlendirmek lazım ama burun dolgusu dediğim gibi ince bir çizgi. Yani yüz şeklini çok değiştiriyor mu? Bence çok değiştirmiyor ama daha çok burun rinoplasti ameliyatları daha etkili bu konuda. Burun dolgusunun etkisi biraz geçici. Hani burun köküne konulan dolgu burun ucunu kaldırıyor. Tamam ama bir süre sonra düşüyor. Ya da işte burun sırtına çok fazla dolgu konulamadığı için daha çabuk eriyor. Onun için ben hani burun dolgusuna biraz mesafeliyim açıkçası. Daha çok rinoplasti ile aslında burunda bence de işlemin çözülmesi lazım cerrahi. Daha iyi olur yani. Evet hocam, şimdi burundan bahsettik ama burun dolgusunu zaten çok tercih etmiyorsunuz. Sevmediğiniz bir işlem anladığım kadarıyla. Biraz daha yukarıya çıkalım. Bu göz altlarına gidelim. Orada morluklar olunca da hiç güzel durmuyor estetik açıdan. Ne düşünüyorsunuz gözaltı dolgularıyla ilgili? Yani gözaltı ışık dolguları da tercih edilen dolgulardan. Ama şöyle diyeyim, her hasta uygun olmuyor maalesef. Yani 10 danışan geliyorsa en fazla 3'ü 4'ü en fazla 5'i diyelim gözaltı ışık dolgusuna uygun oluyor. Çünkü gözaltı ışık dolgusu yapabilmemiz için bir kez göz altında torbaların olmaması lazım. Çünkü göz altına koyduğumuz dolgu o torbalanmayı arttırabilir. Ya da çok elastikiyet kaybı olmuş, gevşemiş deri artık hani ameliyatlık bir deri ise, yani göz kapağı ameliyatı, üst ve alt göz kapağı ameliyatı gereken bir kişi ise ona da yine dolgu yapılmaz. Çünkü oraya koyduğumuz dolgu su tutulumunu arttırır. O kırışıklıklar, o esnek deri torba haline gelir. Onun için her hastaya uygulanmıyor gözaltı ışık dolgusu. Uygun hastaya yapıldığı zaman ise çok çok iyi sonuçlar alınıyor ki eğer iyi bir ürün kullanılırsa. Onun için göz altında mutlaka doğru hasta seçimi ve doğru ürün kullanımı çok önemli. Benim kullandığım bir ürün var. Aynı zamanda içerisinde mezoterapi ürünleri de var. Amino asitler, antioksidanlar. Yani hem oradaki göz altındaki boşluğu dolduruyor hem de göz altının yavaş yavaş o bahsettiğin
koyu morluk yapısını değiştirip yani biraz daha yanak bölgesindeki cilt tonuyla eşitiyor demeyelim de aynı tona yaklaşıyor. Çünkü Evet. yani dolgu da yaptırsanız yani göz altındaki deri hafif biraz daha koyu olur yanak bölgesine göre. Evet. O açıdan. Yani dediğim gibi gözaltı ışık dolgusu isteyen her hastaya uygulamıyoruz. Doğru hasta seçimi önemli. Doğru ürün kullanımı önemli. Bir de hastanın ne beklediği önemli. Yani hani bembeyaz bir gözaltı olmaz. Aha. Zor. Tabii. Işık dolgusuyla. Eğer morluğu fazla ise ayrıyetten dolgu ve mezoterapiyle desteklenmesi gerekir. Evet. Ama yine sevdiğim uygulamalardan gözaltı ışık dolgusu, dudak dolgusu o açıdan En çok bunları tercih aynen tercih edilir. Çünkü sonucunu görebileceğin uygulamalar eğer doğru bir şekilde doğru teknikle yapılırsa. Senin en sevdiğin uygulamalar hangisi? Benim için de hocam aslında gözaltı ışık dolguları çok sevdiğim uygulamalardan biri ama tabii dudak yani yeri çok ayrı çünkü dudak anatomik olarak da bu altın oranda da yine yüzün en çok öne çıkan bölgelerinden biri. Ondan dudak dolgusu eğer iyi yapılmış bir dudak dolgusu çok daha ön planda yani Evet. benim için de. Yani sanatsal bir duruş Evet, değil mi? kesinlikle. Eğer doğru yapılmışsa. Tabii. Aynen. Çok ince ince yapmak Evet. lazım. Peki hocam sizce estetik mi yoksa küçük dokunuşlar mı? Bence küçük dokunuşlar daha iyi. Yani hani bir kişiye yüksek volümlerde dolgu önermiyorum hiçbir zaman. Daha az küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar elde etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde Evet. daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca hani küçük dokunuş yapıp hem cilt kalitesini arttırmaya hem de dolgunluk sağlamaya çalışıyorum. Bu açıdan da dolgu sormaya gelen hastaları yine mezoterapiden bahsedeceğim. Mezoterapiye yönlendirebiliyorum. Çünkü hani hasta geliyor bazen sonucu yani tam kafasında oturtamadan geliyor. Yanaklarının dolmasını istiyor ama doğal olmasını istiyor. Kimse tarafından anlaşılmamasını istiyor ki öyle bir hasta popülasyonu da var. Geleyim dolgu yaptırayım ama eve gittiğimde kocam bile anlamasın gibi yani. Onun için dediğim gibi küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar bence daha iyi, daha sağlıklı. Benim için de öyle hocam. Küçük dokunuşlar daha önemli. İyi bak. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz sağ olun. Bir sonraki bölümde yine Aynen. estetik trendleri hakkında konuşmaya devam ederiz. Tabii Hilmican güzel sorular topluyor. Yani piyasanın nabzını, Nişantaşı'nın nabzını Hilmican tutuyor. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz.